Herkese merhaba. Bu videoda size Eylül ayının astrolojik hava durumunu anlatacağım. Önemli bir ay, önemli tarihler, önemli kutlamalar var. Hem bireysel hayatlarımızda hem toplumsal, kitlesel olarak önemli dönüşümlerin başlangıcı olabilecek bir takım göksel olaylar yaşanacak. Bunlardan bir tanesi her ay oluyor. Yeni ay zamanları. Haliyle her yeni aya, ayın yeni ay fazına girmesiyle başlıyoruz. 2-3 Eylül ayında buna tanıklık edeceğiz. Önemli bir yeni ay, detaylarını başka bir videoda anlatacağım. Güneş 17 Eylül itibariyle Başak takım yıldızına geçecek ve hemen arkasından 18 Eylül'de bir tutulma olacak. Dolunay vakti ve ay tutulması önemlidir. Tutulmalardan da ayrıca bir videoda bahsedeceğim. Güneş, Rahu, Ketu dediğimiz matematiksel noktaları olan ve bizim daha çok ayın düğümleri diye bildiğimiz kuzey düğümü, güney düğümü aksına yerleşmiş olacak. 180 derecesi 180 derece karşısında Ay'la birlikte önemli bir zaman. Dediğim gibi detaylarını başka bir videoda anlatıyor olacağım. Ve 19 Eylül'de Venüs kendi burcuna geçecek. Her gezegen iyicil olsun, zorlayıcı olsun kendi burcunda bir güç, bir asalet kazanır. Ve 19 Eylül tarihinde Venüs'ün teraziye geçişi önemli. Çünkü şu an Başak Burcu'nda kendini çok iyi hissetmediği bir yerde ve yine dengesini bozabilecek, eğer dikkatli olunmazsa Venüs'le ilgili her türlü konuda bizi zorlayabilecek bir paternin parçası. Kafa karışıklığı yaratabilir. Dünyevi konfor, ihtiyaçlarımız, estetik algımız, aşk, romantizm, sanatsal konular vesaire dahilinde bizi nasıl etkiliyorsa doğum haritamızda ona göre aslında 19 Eylül'e kadar dikkatli olmamız gereken bir dönem içerisindeyiz. 19 Eylül günde dahil olmak üzere. 23 Eylül'de Merkür kendi burcuna geçecek, Başak Burcu'na geçecek ve dediğim gibi az önce her gezegenin, her grahanın bizi etkisi altında tutan gücün kendi yönettiği takım yıldıza yerleşmesi onun gücüne güç katar. Tabii ki etkileyen diğer faktörler de göz önünde bulundurularak. Güneşe çok yakın seyahat edecek. Biz buna astrolojide yanık pozisyon diyoruz ve Güneş içsel o gezegenin içsel özelliklerini emiyor ve onu da yansıtıyor kendi ışığıyla birlikte ama dışsal nitelikleri, özellikleri zarar görüyor. Bu yüzden Merkür'ün de Güneş'e bu kadar yakın olması önemli. Bundan da ayrıca ayrı bir videoda detaylıca bahsederim. Ve 2 Ekim'e geçeceğim çünkü tutulma mevsimi dediğimiz ay tutulmasıyla başlayıp güneş tutulmasıyla biten mevsim 2 Ekim'de yeni ay vakti güneş tutulmasıyla tamamlanacak Başak Burcu'nda ve fazlaca gezegenin etkisini göstereceği bir Hasta isimli bir takım yıldızda. Bundan da detaylıca bahsediyor olacağım ve bununla birlikte önemli olaylar var. Bunları biz tabii kendi kültürümüzün bir parçası olmadığı için bilmiyoruz çoğunlukla ya da kutlamıyoruz ama bir şekilde enerjisini anlarsak farklı şekillerde hayatımıza dahil edebileceğimiz önemli olaylar. 6-7 Eylül kainatın yeni başlangıçlar konusunda desteğini alabileceğimiz bir takım çalışmalar yapabileceğimiz günler. 17 Eylül-2 Ekim arası atalarımızı anmak, onları onurlandırmak adına çalışmalar yapabileceğimiz tarihler ve 23 Eylül'de sonbahar ekinoksu bir geçiş noktası. Gün doğumu, gün batımı gibi, evdeki kapılar gibi, vücudumuzdaki eklemler gibi bir geçiş noktası. O yüzden o tarihi nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl bir geçiş yaptığımız önemli. Ve Eylül ayı dediğim gibi bu tarihleri aklımızda tutarak veya takip ederek değerlendirebileceğimiz güzel bir aya dönüşebilir. Detaylar için takipte kalınız. Görüşmek üzere.